Şu an biz 10 Ekim Perşembe akşamı İsrail'in hava saldırısı düzenlediği noktadayız. Başkent Beyrut'ta, Beyrut merkezdeki El Bassa mahallesindeyiz. Bir yandan enkaz alanını göstereceğiz size. Bir yandan da tabii bu hava saldırısında birçok araç enkaz altında kalmıştı. Kullanılamaz hale gelmişti. Şu an enkaz alanında o araçlar bir yandan çekiliyor. Şu an burası El Bassa mahallesi. 22 kişi hayatını kaybetmişti. 117 kişi yaralanmıştı. Perşembe günkü İsrail'in hava saldırısında ve şu an için hala enkaz evet yerinde duruyor. Burada iki binaların enkazı duruyor ama bir yandan da çevredeki binalarda da tabii ciddi bir hasar oluşmuştu. Küle dönen binalar var. Bir yandansa işte burada insanlar evlerini onarmaya çalışıyorlar. Lübnan'da, başkent Beyrut'ta nereye baksanız bir hikaye var, bir haber var, bir görüntü var. Size anlatacağımız çok şey var aslında. Şimdi bir yandan El Bassa mahallesindeki son durumu Yasin Kamaloğlu ekrana getirirken dün Hizbullah'ın İsrail'e saldırı yapma nedeni işte burasıydı. Yani ne demek istiyorum? Dün Hizbullah'tan gelen açıklama şu şekildeydi. Son zamanların en büyük saldırısını yaptı aslında Hizbullah, İsrail'deki askeri üssü hedef alarak ve akşam saatlerinde de o saldırıdan sonra şu açıklama geldi. Saldırı İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki El Nuveyri ve El Bassa mahallelerine ve diğer bölgelere yönelik saldırılarına yanıttır. Direniş, İsrail düşmanını caydırmak için üzerine düşen görevi yapmaktan çekinmeyecek, Gazze'yi desteklemeye, Lübnan'ı ve halkını savunmaya devam edecektir dedi. Yani Hizbullah'ın dün akşam İsrail'deki askeri bölgeye hedef alması, onlarca İsrail askerinin yaralanmasına neden olan o saldırıyı yapma gerekçesi olarak El Bassa ve El Nuveyri mahallelerine İsrail'in yapmış olduğu saldırının intikamıydı. Bir yandan harabeye dönen bir bölge görüyorsunuz. Beyrut'un merkezi, kalbinden canlı görüntüler ekrana getiriyoruz. Tabii bu bölgede çok büyük bir tedirginlik var. Özellikle Şiilerin yaşadığı mahallelerde, sokaklarda o endişe çok daha fazla oluyor. Çünkü özellikle Şii mahalleleri daha çok hedef alındı ama karışık mahallelerde Sünnilerin yaşamış olduğu noktalarda da yine tabii İsrail'in saldırıları olmuştu. Şu an El Bassa mahallesi geneli Şii ama Sünnilerin de yaşamış olduğu karışık bir bölge burası, mahalle burası. Aslında Beyrut'un birçok noktasında özellikle dünkü saldırıdan sonra tedirginlik çok daha artmış durumda. Bir yandan da işte bu saldırıdan sonra çevredeki binalar, evler hasar gördü. İnsanlar bir şekilde hayata tutunmaya çalışıyorlar. Şu an bir evin 1. katından bu yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Tam da saldırının gerçekleştiği noktanın tam karşısındaki binadayım, 1. kattayım. Bu bina çok ciddi hasar aldı. İnsanlar bölgeden çıktılar tabii. Artık oturabilecekleri bir evleri yok. Özellikle karşı taraftaki bakın binaları, apartmanları görüyorsunuz. Simsiyah bir vaziyette. Simsiyah bir binayı gösterecek şimdi Yasin Kamaloğlu. İnsanların artık tabii oturamaz orada. Bu arada bir araç daha alınıyor. Yine enkazdan çıkartılan, ezilmiş, yine parçalanmış bir araç. Yine hurdaya dönmüş araç şu an bu alandan çıkartılıyor, kaldırılıyor. Bu arada hattan düştüm arkadaşlarım. Beni tekrar ararsanız çok sevinirim. Evet, yani İsrail'in saldırı yaptığı noktada enkazı kaldırma çalışmaları devam ediyor. Tabii bu enkaz henüz tam anlamıyla kalkmış değil. Çevredeki binalarda çok ciddi hasar var. Bu binaların birçoğunun yıkılacağı söylendi. Ama şu an için özellikle yolu kapatan şu enkazı daha çok kaldırıyorlar. Şöyle gösterelim. Yolun hemen karşısında bu alan olduğu gibi yine hemen şu sol tarafta da bakın araçlar var. Yine ezilmiş, hurdaya dönmüş araçlar. İşte şu an ekipler bunu çıkartıyorlar. Bunu kaldırıyorlar. Enkazı, araçları. Şu an enkaz kaldırma çalışmaları, özellikle ezilmiş ve parçalanmış araçların kaldırıldığını görüyoruz. Canlı yayında ekrana getiriyoruz. Peki bu gece büyük bir saldırı olur mu merkeze, Beyrut'a? İşte bu endişe artmış durumda. Aslında cumartesi, pazar 2 gün çok sakindi Beyrut. Beyrut'un merkezi de çok sakindi. Beyrut'un güneyi, Hizbullah'ın kalesi Dahiye bölgesi de çok sakindi. Şimdi bu sakinlik ama bozuldu.
Ne demek istiyorum? İHA'lar bile uçmuyordu hafta sonu, cumartesi, pazar. Hatta bu sabah da çok sessiz bir hava vardı Beyrut'ta, merkezde, Dahiye'de. İHA'lar uçmaya başladı. Yaklaşık 2 saat önce o İHA'ların uçmaya başladığını gördük, seslerini duymaya başladık. Şimdi İHA'ların yeniden keşif ve gözlem uçuşu yapması insanlardaki korkuyu ve endişeyi arttırdı. Çünkü ne zaman bu İHA'lar uçsa bir saldırı oluyor, bir saldırı gerçekleşiyor. O yüzden acaba bu gece Beyrut merkezde İsrail'in yeni bir hava saldırısı mı olacak diye insanlar tabii bu şekilde sormaya başladı ve endişeyle beklemeye başladı insanlar. Elbasta mahallesinden canlı görüntüler ekrana getiriyoruz. Perşembe akşamı burası İsrail'in savaş uçağıyla vurulduğu, hemen karşımda 4 bina vardı, enkaza döndü. Çevredeki binalar hasar aldı. Kullanılamaz hale gelen evler var. Bir yandansa her şeye rağmen hayata tutunmaya çalışan, evimi terk etmeyeceğim diyen, mahallemden çıkmayacağım diyen insanların evlerinde de onarım çalışması yapılıyor. Şu an işte 1. kattayız. Hemen saldırının gerçekleştiği noktanın karşısındaki apartmanda 1. kattayız. Burada bir çalışma var, onarım çalışması var. Bu dairede, bu binada çok ciddi hasar gördü ve insanlar bir şekilde yeniden evlerine geçmek için, yeniden o düzenlerini oluşturmak için evlerinde onarım çalışması yaptırıyorlar. Kimi ise tamamen çıktı, ayrıldı. Eşyalarını toplayıp her şeyini alıp çıktılar, gittiler. Zaten artık hep bunu söylüyoruz, Lübnan'da güvenli bir yer yok diye. Başkent Beyrut'un merkezinde de işte bombalar patlıyor. Suikastler oluyor İsrail tarafından. Dolayısıyla bu tedirginlik hep devam ediyor. Hizbullah'ın dün akşam yapmış olduğu saldırıya İsrail nasıl cevap verecek? İsrail bu gece Beyrut'a, Dahiye'ye büyük bir saldırı mı planlıyor? Bu İHA'lar bu yüzden mi uçuyor? Şimdi bu gece nasıl bir gece olacak? Burada tabii insanların endişeli bekleyişi devam ediyor. Bir yandan da Lübnan'ın güneyini de anlatayım size. Yayınımızı öyle kapatalım. Yasin Kamaloğlu da enkaz kaldırma, enkazda çıkartılan ve saldırıda parçalanan, hurdaya dönen araçların kaldırılma anını ekrana getirirken Lübnan'ın güneyinde neler oluyor bundan da bahsedelim. Çünkü bugün de çok ama çok sıcak çatışmalar yaşandı. İsrail askerlerinin ilerleyişi devam ederken Hizbullah'ın da direnişi söz konusu. Lübnan'ın güneyinde Nebatiye, Sur ve Sayda'da yine dün gece saldırılar gerçekleşti. İsrail'in hava saldırıları. Dün Sayda'da bir ev vuruldu ve çok büyük yine yangınlar çıktı Lübnan'ın güneyinde. Bu sabah saatlerinde İsrail medyası Lübnan'ın güneyine alındı. İsrail ordusuyla ortak hareket ettiler ve İsrail ordusu, İsrail askerleri İsrail medyasıyla Lübnan'ın güneyinden bir takım görüntüler paylaştılar. Oradan bir takım haberler paylaştılar. Ve işte şunu yaptı İsrail. Bakın burası Hizbullah'ın işte deposu, burası Hizbullah'ın karargahı, burası Hizbullah'ın tüneli diye bir takım görseller paylaştılar ve İsrail medyasını içeriye aldılar. Şimdi evet, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah güçlü. Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın bir hazırlığı var. Yılların birikimi var. Ama bir yandan da İsrail yapmış olduğu saldırılarda bölgedeki insanları hedef alıyor. Cami vurdu, hastane vurdu, evleri vurdu ve çok sayıda kişi hayatını kaybetti Lübnan'ın güneyinde. Nebatiye'de doğrudan bir ev hedef alındı ve dolayısıyla sivil can kayıplarının arttığını belirtelim. İsrail istediği ve planladığı ölçüde ilerleyemese de İsrail askerleri içeride ve son derecede agresif ve taciz baskınlarını sürdürüyor. Şunu belirtelim, BM barış gücü bölgede yıllardır biliyorsunuz. Birçok ülkenin askeri Lübnan'ın güneyine konuşlanmış yıllardır ve orada askeri üsler var. BM'ye ait askeri üsler. İsrail daha önce o askeri üsleri BM barış gücüne hedef almıştı. Dün tanklarla içeriye girdiler. Yani İsrail tankları BM barış gücünün olduğu üsse girdi. Bir zorbalıkla girdi. Zaten tacizleri oluyordu ama kapıyı kırarak girdi. İçeride 45 dakika bekledi ve oradaki bazı askerler de yaralandı. Daha önce de yine taciz atışları vardı. İsrail tarafından yine BM barış gücü hedef alınmıştı. 5 asker yaralanmıştı geçtiğimiz günlerde. Dünkü o saldırıda İsrail tanklarının BM geçici
askeri gücü, barış gücünü olduğu üsse girmesiyle de 15 asker yaralandı. Yani böyle bir tablo var. İsrail ne BM'yi tanıyor, ne BM barış gücünü tanıyor, ne sivilleri tanıyor, ne hukuku tanıyor, ne insan haklarını tanıyor. Görmüş olduğunuz gibi özellikle Lübnan'ın güneyinde BM barış gücünü de hedef alıyor. Bir yandan da işte güneyde saldırılar devam ediyor. Hizbullah'ın da yine karşı saldırılarının olduğunu da belirtelim. Evet, Elbasta mahallesinden yayınımızı gerçekleştirdik. Enkaz alanından araçlar buradan kaldırılıyor. Yolun daha rahat yolda geçişin daha rahat olabilmesi için araçlar ve insanların daha rahat geçebilmesi için bu yol kenarındaki enkaz ve hurdaya dönen araçlar, enkazdan çıkartılan araçlar artık yolun kenarından alınıyor. Şu an burada böyle bir çalışma var. Hizbullah'ın dün akşam İsrail'e askeri üsse yapmış olduğu saldırının gerekçesi de işte buradaki İsrail'in saldırısıydı. Elbasta mahallesini kana buladılar. 22 kişi hayatını kaybetmişti. Hizbullah dedi ki dün yaptığımız saldırı aslında Nuveyri ve Elbasta mahallesinin intikamıydı. İntikamımızı almak için bu saldırıyı yaptık dedi. Dolayısıyla biz de Elbasta mahallesindeki saldırıyı hatırlatmak ve son durumu görüntülemek için bu noktadan yayınımızı gerçekleştirdik. Araçlar kaldırılıyor. Kimi evini onarmaya çalışıyor, kimi tamamen göç ediyor. Birçok kişi korku içinde, endişe içinde. Bu gece nasıl bir gece olacak Beyrut'ta ve Beyrut'un güneyi Dahiye'de? Burada kaygı ve korku içinde insanlar bekliyorlar. Büşra. Fulya ve Yasin'e çok teşekkür ediyoruz. Lübnan'dan, Lübnan'ın kalbi Beyrut'tan aktardıkları tüm bilgi ve görüntüler için.